Kosova'ya gideceğim. Evet, şu an Kosova'dayım. Burada da insanlar var. Evet, önümüzdeki 3 günü Kosova'nın başkenti olan Priştine kentinde geçireceğim. Ve iner inmez ilk fark ettiğim şey ne kadar uzun zamandır alkollü içecek reklamı görmediğim oldu. Ve evet, buradan da anlayabileceğiniz üzere bu vlog Avrupa'nın en ucuz ülkesi olarak bilinen Kosova'da gördüklerim ve fark ettiklerimi size aktarmakla geçecek. Sen şu an ciddi hiçbir şey bilmediğimi fark ettim. Şehir merkezine nasıl gideceğimi planlamadım. Ama bakalım, yani bulacağız bir yolunu. Masa biziz. Ve burası soğuk. Gerçi normal mevsimine göre ama İstanbul daha sıcaktı. Bir 10 derece falan daha sıcaktı. Kosovaca dili böyleymiş. Hangi dil bilmiyorum. Arnavutçadır herhalde. Selam. Buradan doğrudan şehir merkezine giden otobüs yokmuş ama aktarmalı olarak gidebiliyormuşuz. Yarım euro falanmış. Birileri tanıdı yine beni. Evet, süper. Tabii havaalanında olduğum için çok normal. Şu an buradaki çoğu kişi yabancı. Hatta önemli bir kısmı da Türk. O yüzden henüz kendimi Kosova'da saymıyorum. Bakalım gördüğüm ilk Kosovalı insan kim olacak? Hayatımda hiç Kosovalı kimseyi tanımadım. Bekliyoruz otobüs. Söyle bana, onu bir çözelim. Tamam. Priştine. Merkeze mi gideceğiz? Merkez. Merkeze otobüs gidiyor dostum, 3 euro. Tamam, 3 euro. 4'teymiş saat. Yani 1,5 saatimiz var. 1,5 saat sonra kalkıyor ya. Taksiler de kişi başı 5'ten falan alıyor ama 3 euro yerine hani 5 euro versek, atıyorum 3-4 kişi beraber gitsek falan. Tamam, öyle bir şey ayarlayabiliriz olmadı. 15. 20 verelim. Ya bence bölüşürüz. 4'e böleriz yani. Ardından şehir merkezine doğru toplam 20 dakikalık ve 20 euroluk yolculuğumuza başladık. Evet, şu an bir taksiciyle anlaştık ve şehir merkezine doğru ilerliyoruz. Selam vermek istiyor musunuz? Şöyle arkadaşlarla beraber onlar da Priştine'ye gidiyorlarmış. Hep beraber yola çıktık. Yalnız şeyi fark ettiniz mi? Havalimanı ürkütücü derecede Sabiha'ya benziyordu. Çok benziyor. Yazı tonları bile aynı. Evet. Bozuğu yokmuş. Tamam. ne yapacağız? Ne bileyim, bir yerden bozduracağız artık yani. Okeyiz. 25 Euro'da ısrar etti biraz ama. Ne alakası? Yani. Aldı mı 20? 20'yi kabul etti, sonra gitti. Ardından gezgin genç kardeşlerimle yolumuzu ayırmadan önce bir yemek ve sohbet molası vermeye karar verdik ve yola koyulduk. Buranın en bilinen restoranlarından biriymiş Şaban adlı mekan. Burada yaşayanların köfteci deyince aklına gelen ilk mekanlardan birisiymiş. Evet, tek haneli fiyatlar biraz algılarımla oynadı. Buna adapte olmam biraz sürecek gibi gözüküyor. Ve ben de buraya özgü olduğunu duyduğum kaymaklı köfteyi sipariş etmeye karar verdim. Ayran. Siz içecek misiniz? Bir ayran. Sen alacak mısın? İlginç bir tat, o kadarını söyleyebilirim. Ve bu da buranın en önemli caddesi. Hızlıca geçiyorum, çabuk bakın. Ve meydan. Burada en şaşırdığım şeylerden biri de Kosova bayrağına ne kadar nadir rastladığımdı. Ve rastladığım bayraklar da genelde böyle küçük, standart boyutta bayraklar. Devasa bayrak çok görmedim. Görmek istiyordum aslında video için ama bulamadım pek. Burada belli başlı binalar harici yüksek bina pek yok. Come Market. Bu da hakaret gibi olmasın ama harika bir bayrak tasarımı da değil zaten hani. Bayrağın ülkenin sınırlarını göstermesi, bilmiyorum ya, biraz özgüvensiz bir hareket gibi geliyor bana. Yani çok rizi yok pek. Israr ediyormuş gibi böyle. Biz burasıyız, anladın mı? Buradayız ve burasıyız ve tam olarak burasıyız. Ve bizi en önemli ayırt eden şey de burası olmamız falan. Ama üstündeki 6 tane yıldız burada yaşayan 6 milleti temsil ediyormuş. Yıldızlardan biri de Türkleri temsil ediyor bu arada. Öyle yani, haberiniz olsun. Ama size bak, ilginç bir şey göstereceğim. Şu an yaya geçidinde yürüyorum ve mesela araba durdu yani. Çok acayip. Böyle bir gücüm olmasını kabullenemiyorum şu an. Bunu suistimal edesim geliyor. Ve tekrar bilerek o yoldan geçesim geliyor sırf arabaları durdurmak için. Hello, how much is sigara? Sigara, how much is? Come Market. Glutensiz Pringles. Yani ben buraya servet bırakacağım. Anlaşıldı. Asansör çağırdım da tanıdık bir yazı gördüm sonra. Evet, burası da benim odam. Bu da banyosu. Ve şu manzaraya bak be. Şu manzaraya bak. Burası yemin ediyorum kasaba. Bir akşam aşırı bunalmışım yine. Bir baktım bir bildirim. Uçak bileti işte yurt dışına $9'dan başlayan fiyatlarla.
Tabii benim kafam aşırı güzel. Dedim ne? Neyse işte ben o gün Kosova'ya bilet almışım. O yüzden burada ne yaptığımı inanın ben de bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. Gezilecek yerleri varmış. Hep beraber bu maceraya benimle var mısınız? Pekala, çantamda ne var? Başlıyoruz. Son 2, 3, 4. Yedek pantolon, yatma çamaşırı, 3 tane çorap, 3 iç çamaşırı, 3 polo tişört, bir normal tişört, çenemi tut uyurken gözlerimi ört, toka ve de bir kap, havuza girersem, uzun giysiler aman üşütürsem, küçük bir hoparlör, ıslak mendil, bir şemsiye ki yağmur yağarsa ve de bel çantası cep kalmazsa. Şehrin en işlek caddesi olan Rahibe Teresa Caddesi'nin bir ucundayız. Burada İbrahim Rugova ve Skanderbeg heykeli bize nerede olduğumuzu gösteriyor. Skanderbeg'in ne olduğunu merak ediyorsanız İskender Bey'in bu dildeki telaffuz şekli. Bu da Kosova Devlet Binası. Önemli bir bina olduğunu düşündüğüm için çektim ama polisler çekim yapmamam konusunda beni uyardılar. Demek ki gerçekten önemli bir binaymış. Ve bu da Kosovo Şehitler Anıtı. Üstünde Kosovo hatırlıyor yazıyor. Burası da Rahibe Teresa Caddesi. Normalde bu şehrin en işlek caddesiymiş ancak sanırım soğuk bir mevsimde geldiğim için çok da kalabalık değildi. Ardından bir kahve içmek için mola verdim. Herkes Türkçe konuşuyor. Ben anlamadım ki hangisi Türk hangisi yabancı. Ardından akşam yemeği için bu mekanı seçtim. Açıkçası ilk başta aradığım şey kültürel bir şeydi ve haritalarda buranın da kültürel bir restoran olduğunu söylüyordu. Ancak garsonla aramızdaki dil bariyeri sebebiyle adı en yabancı gelen şeyleri seçmek durumunda kaldım ama güzellerdi. Bir ufak gece turuna çıkalım bakalım. Bu şehir karanlıkta nasıl gözüküyor? Bu önemli bir soru. Wow, wow. İnanılmaz. CD Shop mu? Nasıl yani? Tahminimce burası Barlar Sokağı gibi bir yer. Haritalarda bar yoğunluğuna göre karar verdim buna. Çoğu pub'un önünde taksi var. Bekliyorlar şu an. Yani böyle bir şey daha benlik. Elimdeki bozukluk eurolara bir türlü kıyamıyorum. Hani farklı olduğu için mi bilmiyorum ama gözüme güzel gözüküyorlar. Benim enflasyona alışmış Türk bünyem herhangi bir restoranda tek haneli fiyat görmeye alışkın değil. Az önce barda adama bozukluklarla ödeme yaparken hakaret ediyormuşum gibi hissettim. Sonra hatırladım, bunlar euro. Bu sırada iOS 18 gelmiş ve özelliklerinden biri de para birimi dönüştürme. Hesap makinesi vasıtasıyla. Ve bu şu an tam olarak ihtiyacım olan şey. Keşke yola çıkmadan önce o güncellemeyi yapsaydım. Ne bileyim, gözüm korktu bir an. Çok fazla GB'tı ve telefonumda o kadar yer yoktu. GB demişken buraya gelirken 20 GB'lık internet aldım. Ve geldiğimden beri interneti aktif olarak kullanıyorum. Hani Twitter, WhatsApp, sesli arama, görüntülü arama, Instagram hikayeler. Az önce bir kontrol ettim. Kalan GB'ım 19,5. 500 MB harcamışım. Bir şaşırdım böyle. Ulan veriler mi geç geliyor acaba? Tesadüftür ki şu an Twitter'da operatörlerin düdüklemeleri biraz gündem. Yani evet. Tam o sırada şu an birinci elden şahit oluyorum. Biraz düdükleniyor olabiliriz. Kosovo. Ama ülkenin ismini sevdim ben. Kosovo. Hani... Her yerde aynılar. Yani 3 tane O harfi var ya ve 3 heceli. O yüzden tezahüratlarda çok etkili olur gibi geliyor bana. Oo, pazara denk geldim. Eğer sigara içiyorsanız gelmeden önce alın çünkü burada pazarda bile ucuza bulamayacaksınız. Bu civarlarda çok kripto exchange bürosu var. Ve bu bana iyi hissettirdi, rahat hissettirdi. Güvendeyim. Ardından Kosova'daki ilk kahvaltım için çok önerilen bir mekana doğru yola çıktım. Evet, buradaki otobüslere her kapıdan binilebiliyor. Ve girişte kimseden ödeme almadıklarında şaşırdım biraz. Ancak elinde post makinesiyle gezen abiyi görünce durumu anladım. Otobüs ücreti yarım euro. Bu ülkeden aldığım ilk ders mimari okuryazarlık diye bir bölümün açılması gerektiği. Mesela bu terk edilmiş bir Sırp kilisesi ve çok şey anlatıyor. Aynı şekilde bu binaların mimarisi ve tam karşılarında bulunan şu binaların mimarisi de bize bu ülkenin tarihi hakkında bir fikir veriyor. Ardından kahvaltım için Lumi adlı meşhur börekçiye ulaşıyorum. Ve işte kahvaltı. Bu buranın kültürel yiyeceklerinden biriymiş. I'm sorry, what's this called? Free.
Flia, okay. Thank you. Adı Flia. Fiyat olarak tezgahın üstünde 5 euro yazıyordu. Bunu gördüğümde biraz şaşırdım ama dedim ki deneyeceğiz artık, yapacak bir şey yok. Meğersem o kilo fiyatıymış. Garip bir dokusu var. Bu kahvaltı bana 3 euroya mal oldu. Ya buna rağmen pahalı gelebilir bazılarına ama yediğin şeyin içinde gerçekten dolu dolu et olması özlediğim bir histi. Garip. Su böreği, yağlama ve lazanyanın bir çocuğu olsaydı böyle olurdu. Sırp Ortodoks Kilisesi, Sırpların buraya inşa etmek istediği ve Kosova Savaşı'ndan ötürü tamamlanamamış bir proje. Ve hemen yanında da dünyanın en çirkin binası bulunuyor. Bunu ben söylemiyorum, birçok Kosovalı da aynı şeyi söylüyor. Burası Kosova Ulusal Kütüphanesi. Ve etrafındaki bu metal zırh ne anlama geliyor diye merak ediyorsanız, öğrendiğim kadarıyla Yugoslav hükümetinin Kosova'da yaşayan Arnavutlara eğitim hakkı vermemiş olmasına bir göndermeymiş. Güzel bir hikaye ama yine de çok çirkin durduğu gerçeğini değiştirmiyor. Kütüphanenin iç kısmı ise özellikle bu oda birçok turistin fotoğraf çekilmek için uğradığı bir yer. Ve burada da Kosova tarihi var. Şaka yapıyorum. Şaka. Bunlar da büyük ihtimalle Sovyetlerden kalma fişleme listeleri. Ve bu yazıyı okuyabildiğime hem şaşırdım hem de şaşırmadım. Prizren Vilayet Celilesi haritası. Evet, inşasıyla tartışma yaratmış 2 bina gördük ve sıra 3.'sünde. Rahibe Teresa Kilisesi. Az önce 2-3 tane polis durdurdu. Kimlik istediler, pasaportumu verdim. Sonra üzerinde illegal bir şey var mı diye sordular. Hayır dedim. Sonra bir kendi kendime merak ettim. Acaba bu soruya evet diyen olmuş mudur daha önce? Bir saniye. Lan burada da mı? Rahibe Teresa Caddesi'nin bir diğer ucunda bizi İbrahim Rugova heykeli karşılıyor. Kosova'nın ilk cumhurbaşkanı. Upon this rock I will build my church. Tartışmaya yol açmış diyorum çünkü bu bir Katolik kilisesi ve Kosova'da her ne kadar %5'e varan bir Hristiyan nüfusu olsa da bunların çoğu Ortodoks ve Katolik olanların sayısı çok az. Ayrıca bu Rahibe Teresa adına açılan ilk ve sanırım tek katedral ve ayrıyetten Vatikan Kosova'nın bağımsızlığını kabul etmiyor. Bu yüzden bu kilisenin neden inşa edildiği bile birçoğu için merak konusu. Bu gördüğünüz mavi beyaz çizgiler ise Rahibe Teresa'yı temsil ediyor. Tabi gelmişken bir dilek tutmayı da ihmal etmemek gerek. Ardından tatlılarıyla ünlü olduğu söylenen Missini'ye trileçe için uğradım. Sırtımda eşek ölüsü yüküyle çanta taşımaya olsaydı daha uzun süre yürüyebilirdim ama mola vermek de hoş. Tatlının hemen ardından kahve için tanıdık bir mekana girmek istedim ve bir süre Nesil Aziz videolarını editledim. Evet, Nesil Aziz'in videolarını ben editliyorum. Burası da Kosova'nın önemli anıtlarından biri olan Bill Clinton heykeli. Yugoslavya hükümetine karşı mücadelelerinde yardımcı olması sebebiyle yerel Arnavut halkının eski Amerikan başkanına adadığı anıt. Ve hemen yanında ironik bir şekilde sırıtan Sovyet binaları. Bir saniye, bunu tam şu an fark ettim. Kosova ve kasaba kelimeleri birbirine çok benziyor. Hatta diller arası kelime geçerken V ve B harfi birbirlerine dönüşebiliyor, biliyorsunuzdur. Kosova ve kasaba isminin bir alakası olabilir mi acaba? Bunu araştırmak lazım. Çok mantıklı geldi şu an. Yani baktığımda bu Sovyet mimarisi oluyor değil mi? Emin değilim, birileri benden daha iyi biliyordur bu konuyu ama bana öyle geliyor nedense. Burası da Rahibe Teresa Kilisesi'nin minaresi mi denir, ne denir bilmiyorum ama onun tepesine ufak bir ücret karşılığında çıkabiliyor ve şehri izleyebiliyorsunuz. Gündüz ayrı güzel, gece ayrı güzel gözüküyor ama şunu söyleyebilirim. Buraya Priştine turunuzun sonunda uğrayın ve gezdiğiniz bütün mekanları bir kez de uzaktan kuş bakışı şekilde inceleyin. Bu nasıl bir pozisyon? Tahminleri alalım. Gittikçe daha iyi fark ediyorum. Burada param biterse endişesi yaşamanıza hiç gerek yok. Ülkede ziraat var. Bildiğin ziraat. Ayrıca şu yaya geçidini bölen ışıklar çok hoşuma gitti. Bak şu an burası mesela kırmızı ışıkta kesili. Şimdi burası. Evet, bu da bu şehrin en önemli anıtlarından biri. Newborn anıtı deniyor buna. Yani yeniden doğmuş anıtı. Yok, yeni doğmuş anıtı, pardon. Kosova'nın yeni bir ülke olmasına ithafen. Evet, burası neyi bilmiyorum ama hani yapmışlar. Güzel. Evet, tabii ki de sanat sergisi gezecektim. Sanatsever bir insan olarak. Thank you.
Burada sanat var gördüğünüz kadarıyla. Farklı sanat eserleri. Ve biraz daha sanat. Neyse bu kadar sanat yeter. Şimdi önemli bir soruyu cevaplamamak. Gerçekten yurt dışındaki fast food'lar Türkiye'den daha mı iyi? Ve şimdi bekleyeceğiz. Aşırı da farklı gözükmüyor. Çok da farklı değil. Bu gece rahat uyuyabilirsiniz. Ama belki burası da Müslüman yoğunlukta bir ülke olduğu için malzemeler konusunda kısıtlama getirmeleri gerekiyordur. Belki Hristiyan ülkelerde farklıdır. Denemek lazım, bilemeyiz. Burası da bir hediyelik eşya dükkanı. Tam kapanmak üzereyken yakaladım. Son müşterisi bendim. Ama Kosova'da e-sporun önemini hafife almıyorlar. Yani şuradan anlayabilirsiniz. Mesela Dota için kocaman bir bina yapmışlar. İçeride full Dota oynuyor herkes büyük ihtimalle. Yani tahminimce. Ardından burada tanıştığım bir iki arkadaşla buluşmadan önce bir çay molası vermeye karar verdim. Burada birden fazla taksi firması var. Mesela tam önümde bile Blue Taxi, Pink Taxi, Golden Taxi gibi farklı taksi şirketleri mi desem ne olduğunu bilmiyorum. Ve hepsinin WhatsApp hattı var. WhatsApp'tan ulaşabiliyorsun ve konum attığın anda sana kaç dakikada orada olacaklarını söylüyorlar. Ben mesela Tesla taksi çağırdım ve sanırım bu o. Şey gibi oldu. Ben de ilk şeyi çok yaşadım. Ağızlarını açıyorlar böyle sanki o kadar bize benziyorlar. Evet. Sanki ağızlarından Türkçe bir şey çıkacakmış gibi. Yani, çok eski bir yer aslında. O zaten Arnavutlukların tarihi de çok eski. Korkunç eski. Şöyle bir şey var. Arnavutluk ilk resmi ateist olan ülke olarak asılsızlar. İşte şey zamanı. Yugoslavya dağıldıktan sonra yaparlar. En başta şeye geçiyorlar. Diamond tema zamanı. Bu ülke hakkında böyle çok bilinmeyen o tarz bir şey var mı? Şöyle bir şey var abi. Falan izlerim sürekli Kosova videolarını. Sürekli burada bir şeyler hep patlıyor bu arada. Havai fişek çok atıyorlar. Yaya geçitlerinde arabalar duruyor ya. Sanırım Kosova'nın en Avrupa'ya özelliği bu. Ben ilk burada iner inmez ilk yaşadığım olay şu. Yaya geçidi olmayan bir yerde karşıdan karşıya hızlıca geçmeye çalıştım. Polis bana siren çaldı. Kornaya basmadı ha, siren çaldı bana resmen. Arabanın içinde gördüm böyle, ne yapıyorsun falan gibi hareketler yapıyor. Normal şartlarda Arnavutluk'la birlikte tek bir ülke olacaklardı. Ama o anlaşma yüzünden Arnavutluk'la bağlanamıyorlar. Hala istiyorlar bu arada. Buraya gelen Türkler de tabii burayı çok güzel temsil ediyor açıkçası. Ve buraya gelen Türkler de çoğunluk demiyorum ama bir kısmı sicili olan, sicil kaydı olan. Benim işte mahkeme. Hoş geldin. Vizesiz olduğu için Türkiye'den Kosova arası. Ben yere çöp atarsam Türkler yere çöp atmış oluyor. O yüzden dikkat ediyorum ben. O biraz her ülkede öyle gibi ya. Ben de buraya geldiğimde atıyorum bir adamı yere çöp atarken görürsem otomatikman böyle kafamda Kosova'da yere çöp atıyorlar o zaman falan düşüncesi oluşması daha kolay oluyor. Biz varız, ötekiler var. Ötekiler daha basit, tek tip. Biz daha karmaşık, her grupta olan bir şey gibi bir şey. Şeye bakış açıların ne? Sırplar konusunda ben merak ediyorum biraz açıkçası. Şöyle abi, en özel bir savaştan çıkmış iki ülke. Birbirlerinden nefret ediyor. Sırbistan'ın başkentinde, Belgrad'da. Biliyorsun Arnavutların işareti. Belgrad'da mesela bir turistik bir mekanda bu işaret yapıp fotoğraf çekilirsen sanki seni dinç eder. Aynı şekilde Kosova'da öyle. Sırpların da bir işareti vardı sanki böyle bir şey. Selam. Neyi bu arada göster de onu yapmasınlar burada. Kosova'da şişe yapmayın. Daha yapmayın bir şey. Bulamazlar cesetleri öyle söyleyeyim. Çok da el hareketi yapmayacaksın yurt dışına çıkıp. El hareketi yapmayacaksın. Hele Yunanistan'da şöyle yapmak küfürmüş mesela. Merak ettim bir de şey var mesela. Şu an Sırbistan burayı parçası mı sanıyor hala? Evet. Yani öyle bir iddiası. Yok. Ama orada mesela buranın ayrı bir yer olmadığını bilmeyenler var mı? Yok. Var. Yani herkes biliyor evet. Burası işgal altında bir ülke gibi düşünüyorlar. Balkanlarda birbirini seven iki tane devlet yok zaten. Büyük ihtimalle yoktur evet. Hiçbiri birbirini sevmiyor yani. Ben şeye çok şaşırdım ya. Buranın neredeyse hiçbir yemek kültürü yok. Filya var. Arnavutlar arasında en popüler olan. Pilavı yedim bu sefer. Mantıya var. Burada yemekle ilgili bölüm bitti. Çünkü başka bir yemekleri yok. Arnavut ciğeri yok. Arnavut ciğeri yok. Arnavut ciğeri Türklerde. Şeyde de mi yok? Arnavutluk'ta da mı yok? Yani. Arnavutlar böyle bir yemeği bilmiyorlar.
Yani İstanbul'da Arnavutları Belki yapan adam yaptırmış. bir Arnavuttu. Çok acayip ya. Var dedim ya Arnavut ciğeri yiyelim be şurada dedim. Yerinde yiyelim. Yok dediler öyle bir Böyle şey. baktılar değil mi? Evet. Ne diyorsun sen? Hatta O şey birisi bile yani. Arnavut ciğeri istiyorum deyince böyle herhalde adamı öldürmek istedin falan sandı herhalde. Ciğerini istiyorum. Aynen böyle. Sıkıntı da yaşayabilirmişim. İyi ki çok sormamışım. Acaba getirsem buraya tutar mı? İsmine ne koyacaksın? Arnavut ciğeri. Türk ciğeri koysana çok büyük polemik yaratsın. Balkanlar ya. Özetle aynen burası Balkanlar. Özetle bu. Nasıl diyeyim? Benim babamın babası Çanakkale'de şehit oldu. Biz Türkiye için çok bağlıyız. Benim çok tamam ha. Hayatım Türkiye iş pahalı. Valla böyle abi. Yok abi. Abi Kosova'ya gelirseniz bundan yemeyin. Balık püresi gibi bir şey abi. Yani bizim damak kültürümüze hiç uymayan bir şey. Öyle dedin aşırı merak ettim. Evet, burada da taksici tarafından dolandırılabiliyorsunuz. Bu galiba global bir fenomen ya. Evet, sanırım aralarına karıştım. Şüphe çekmiyorum şu an. Güzel, planım tıkırında işliyor. Bugün Priştine'deki son günüm ve kahvaltı için bu mekanı tercih ettim. Değişik bir yer. Önceden keşfetmediğime üzüldüm açıkçası. Kıyaslama yapmam gerekirse biraz Leman kültürü andırdı bana. Ve Rahibe Teresa Caddesi'nin ortasında bir Rahibe Teresa heykeli varmış. Bunu da son gün keşfettim. Ve Barlar Sokağı da aslında buradaymış. Bunu da son gün keşfettim. Burada iki önemli cami var. Birisi Yaşar Paşa Camii. Masa biziz. Diğeri de Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa edilen, doğru bildin, Fatih Sultan Mehmet Camii. Ve şimdi bu adam bu otele verdiği paranın hakkını çıkarmaya gider. Bak şimdi yüzme havuzu. Otelin en alt katını yüzme havuzu yapmışlar. Çok acayip. Acayip klostrofobik. Şaka. Good. Şu an anlatamam. O kadar güvensiz hissettiriyor. Sanki bir anda bir şey olacak ve bütün havuza elektrik çarpacak. Life is cool by the pool. God, probably. Ve evet, burası Priştine'de son akşam yemeğimi yediğim yer. Keşke burayı da daha önceden keşfetseydim çünkü harika bir yer. Hatta bu mekan hakkında özellikle bir Nesil Aziz videosu çektim çünkü çekmem gerekiyordu. Onu da Nesil Aziz Instagram sayfasında bulabilirsiniz. Böyle bir ortamda, böyle bir kalitede yemeğe Türkiye'dekinin neredeyse 1/3 fiyatını ödüyorsunuz. Ben şahsen Kosova tavuğu sipariş verdim ve hayatımda aldığım en güzel tatlardan biriydi. Ve bu tecrübe için ödediğim miktar 6,5 euro, yani yaklaşık 250 liraydı. Mekan çok güzeldi ya. Çıkar çıkmaz böyle bir sokağa denk gelmesi talihsiz. Bu araçların durması olayına çok alışmak istemiyorum. Türkiye'de can güvenliğimi riske edecek bir durum bu. Ve bu da saat kulesi. Bu bir kule. Saat var üstünde. Ya iyi, tamam, güzel, hoş gezdik bilmem ne ama yapacak başka bir şey kalmadı. Şu an sıkılmaya başladım açıkçası. Ve şu an geri dönmeyi düşünüyorum. Oha, bira 1 euro. Burada biraz daha vakit geçirmeye karar verdim. Burası Priştine'nin Barlar Sokağı. Özellikle cumartesi geceleri böyle hareketli bir yer. Ve evet, madem konusu açıldı, buradaki lokal biranın adı Peja. Peja diye yazılıyor. Bu arada Kosova'da böyle lavabolara meyve ve taş koyuyorlar bilmeyenler için. Evet, bilmeyenler için diyorum çünkü şu an bunu ben uydurdum. Bu gece bar hopping dediğimiz olayı gerçekleştirdim. Güzeldi. Belki biraz gereğinden uzun bir bilet almış olabilirim. Ve eminim hani bu videonun yorumlarında şey gelecek. Abi Kosova'ya gittim. Vizgera Zleşte'mi denemedin mi ya? Zlöndinge Kalesi'ne nasıl çıkmadın abi? Yani evet, Kosova'nın birçok farklı ili var ama ben bu seferlik sadece Priştine'yi gezmeyi yeterli buldum. Ama belki buraya tekrar gelirim. Hoş, şirin bir ülke. Ve bu da Priştine'deki son kahvaltım.
Yani evet, ucuz bir ülke ama bedava değil sonuçta. Örneğin konaklama olarak biraz nasıl bir şey istediğiniz ya da neye razı olduğunuzla alakalı. Eğer her türlü duruma okeyseniz günlük 5 ya da 10 euro harcarsınız konaklama için. Günlük 30 euroya iyi bir otelde kalırsınız. 50 euroya çok iyi bir otelde kalırsınız. Onun dışında burada turist olarak masrafınız yine ne yapmak istediğinize bağlı. Aga ben gezeceğim, çok bir masrafım yok. Belki 1-2 otobüse binerim, bir de bir yerlerde kahve içerim. Olursa 1-2 tane ücretli müzeye girerim diyorsanız günlük 10 euro falan bir masrafınız olur. Yok aga ben buraya kadar geldiysem hem iyi şeyler göreceğim hem iyi şeyler yiyeceğim. Hiç de arkama bakmayacağım diyorsanız günlük 15 ila 30 euro arasında bir masrafınız olur. Ve bu da Priştine gezimi noktalandırıyor ama burada bitmiş değil. Çünkü buradan sonra Makedonya'ya gidiyorum. O vlog için abone olmayı unutmayın. Kosova hakkında ipuçlarımı içeren rehber aşağıdaki linkte. Ve evet, bu şehri sevdim. Tekrar görüşmek dileğiyle.